Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Plaza de Mayo'ya geldim. Burası Arjantin'in Buenos Aires'in böyle yine ikonik alanlarından bir tanesi. Arkamda işte bu devletin binası var. Başkanlık sarayı var daha doğrusu. Kocaman bir Arjantin bayrağı var. Ben etrafı göstereceğim. Hemen döndüreyim kamerayı. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz pembe bina Casa de Roja. Yani pembe köşk gibi bir şey. Pembe ev, bence pembe köşk. Kişisel görüşüm. Neyse. Burası ülkenin başkanlık sarayı. Cumhurbaşkanı falan burada. İşte bizim Beştepe gibi bir yer. Ondan sonra hemen şu karşıda Banco de la Nación Argentina var. Ülkenin devlet bankası. Hemen şu karşısı. Ondan sonra şurada bir tane heykel var. Şurada da Arjantin bayrağımız var. Arjantin bayrağı böyle dalgalanıyor. Onun üstünde Mayıs güneşi. Hemen şu karşıda da Kasım güneşi mevcut. Ha ha ha. Evet, hemen şu karşıda da Banco Patagonia var. Böyle bir yer. Şimdi ben buraya girdim ama burayı hep sarmış sarmalamışlar. Barikatlar kurulmuş. Ve ben bu içerideyim, nasıl oldu? Ne oldu? Bir şey mi olacak? Umarım bir şey olmaz. Eylem falan olmaz umarım. Ve gördüğünüz gibi başkanlık sarayı, heykelimiz, ondan sonra devlet bankası, bu şekilde bir alan. Turistlerin geldiği, siz de eğer Arjantin'e, Buenos Aires'e gelirseniz ziyaret edeceğiniz yerlerden bir tanesi. Böyle güzel bir yer. Güzel bir yer ama hani böyle aman böyle hani uzun süreli gezeceğimiz, takılacağımız bir yer değil. Onu da söyleyeyim. Bu da General Belgrano heykeli. Arjantin tarihinin en önemli figürlerinden birisiymiş. General Manuel Belgrano. Şöyle önünde İsim yazılı taşlar var. Bir sürü şey yazmışlar. Arjantin'in bağımsızlığıyla alakalı en önemli figürmüş. Böyle bir anıt. Öyle de görmüş oldunuz. Evet, burası başkanlık sarayı. Yani Cumhurbaşkanı falan filan burada, Milei. Ama görüyorsunuz değil mi? Koruma durumunu görüyorsunuz. Yani 3-5 tane polis var. Büyük ihtimal siviller falan filan var. Neyse, bir şey demek istemiyorum. Siz anladınız. Bence gayet güzel duruyor. Ya da belki burada değildir. Bilmiyorum valla, bir şey diyemeyeceğim şimdi. Çok da güvenlikli bir yer değil gibime geldi ama öyle. Söylemek istedim. Şu hemen karşıda da Banco de la Nación Argentina var. Orası da devlet bankası. Bayrak gitti. Evet, gördüğünüz gibi bayrak törenine denk geldik. Yeni bayrağı takmadılar. Neden takmadılar anlamadım. Tabii ki bir açıklama, bilgilendirme olmadığı için bilmiyorum valla. Neyse, böyle bir görüntüydü bu da. Evet, Plaza de Mayo böyleydi. Yani çok böyle devasa büyük bir yer değil. Çok zaman geçirilebilecek bir yer de değil. Burada hatırlıyorum Milei'den önce burada bayağı bir sıkıntı olmuştu. İnsanlar burada toplanmıştı. Ondan sonra hem protesto hem burada işte insanlar böyle çadırlar falan kamp kurdular. Kimseye bir şey demediler. Gördüğünüz şu arkamdaki başkanlık sarayının önünde öyle. Casa de Roja. Aslında pembe, Roja, kırmızı. Bilmiyorum. Bir şey diyemeyeceğim şu an. Bu arada abone olup beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Teşekkür ederim. Katıl abonem olursanız inanılmaz mutlu olurum. Arjantin de Arjantin. O zaman gezmeye devam edelim. Plaza de Mayo'da bu kadardı. O zaman başka bir yere atlayalım. Herkese Buenos Aires sabahından selamlar. Ben şimdi hostelimden çıktım. Gezmeye başlıyoruz. Şimdi hostelimi göstermek istiyorum size. Yani hostelimin şimdi dışına çekiyorum. Sonra içini göstereceğim. Bu videoda ya da başka bir videoda. Böyle bir hostelde kalıyorum. 3 katlı. Burada genelde kilitli kapılar. Size anahtar falan vermiyorlar. Bilginiz olsun. Böyle içeriden açılıyor. Basıyorsunuz zile. Ben bu hostelde kalıyorum. Bu hostelin ismi Vudo Hostel. Anlatacağım bu hostelde size. Biraz değişik bir hostel.
Şöyle vize falan da geçiyor. En azından burada dolandırmıyorlar, onu söyleyebilirim. Hostelimin girişi böyle. Şimdi hostelden çıktım, yürüyorum. Size birkaç bilgi vereyim. Şimdi burada hostellerde Buenos Aires'e geldiğinizde, bak hepsi yapıyor demiyorum ama çoğunun yorumlarını okudum. Çoğu arkadaşım bunu söylüyor. Hostellerin girişinde size herhangi bir sitede yazan, atıyorum 100 dolar yazıyor ya, o fiyatın üstünü talep ediyorlar. Buradaki kurun oynaması, işte buradaki farklılıklar nedeniyle atıyorum 120 bin Arjantin pesosu, adam senden 170 bin alıyor, 180 bin alıyor. Yani bir şey ödeyemiyorsun. Yani itiraz edersen de en kötü iptal edersin yani. Ama bu sefer diğer hostellerde yani 10 tanesinden 7'si falan böyleymiş. Yo, hep üstüme su damladı. Nereden geldi? Neyse. Böyleymiş. En azından benim hostelimde böyle bir şey yaşamadım. Buradaki hosteller genel olarak eski. Eski olduğu için de tuvaletler, banyolar biraz böyle çok özür dilerim, dandik. Yataklar falan da çok kaliteli değil. Yani ben Asya'dan geldiğim için Asya'daki hostel kalitesi burada kesinlikle yok. Avrupa'daki zaten yok. İlk izlenimim böyle, onu da söyleyeyim size. Ama yapacak bir şey yok. Sonuç olarak konaklamadan konaklamaya gittiğim bir yer. Öyle hostelde anlattığıma göre gezmeye başlayalım. Şimdi karşıya geçelim. Burada da gördüğünüz gibi caddeler geniş geniş. Sokaklar, kaldırımlar geniş. Her şey güzel vallahi. Burada da yaygın bir şekilde otobüs kullanılabiliyor. Bayağı hani hatlar falan güzel yani. Şimdi buradan şöyle size çevreyi falan göstermek istiyorum. Burası Palermo bölgesi. Buranın işte zengin bölgelerinden bir tanesi. Bu arada ben günlük 13 dolar veriyorum hostelime, bilginiz olsun. Yürüyelim, gidelim. Ben gerçekten Buenos Aires'i Türkiye'ye inanılmaz benzetiyorum var ya. İnsanlara benziyor, işte binalar benziyor, marketler benziyor, her şey çok benziyor biliyor musunuz? Gerçekten yani farklı. Bakın insanlar parkta güneşleniyor, görüyor musunuz? Bikiniyle falan gelmişler. Yani şu an kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Gayet güneşleniyorlar. Hatta ben bir şey diyeceğim, parkın içine gitmek istiyorum. Şimdi ben buranın ilkbaharına denk geldim. Böyle yaza yavaş yavaş giriş yapılıyor. Artık mevsimsel olarak baktığımızda. Havalar ısınmaya başladı. İlk geldiğimde biraz soğuktu. Böyle hasta olacak gibiydim. Hostelde biraz dandik olduğu için yapacak bir şey yok. Ama havalar iyi şu an. Parkın içinden Alto Palermo AVM'ye gidiyorum. Orada internetim bitti. İnternet yapacağım. İnternetten sonra da bahçesine gitmeyi düşünüyorum. Şöyle size parkın içini göstereyim. İnsanlar gördüğünüz gibi buraya gelip güneşleniyorlar. Normal bildiğiniz şehrin içinde orta halli bir park burası arkadaşlar. İnsanları çok çekmek istemiyorum. Ben mesela sadece bikinili kadınlar değil, böyle piknik yapan insanlar falan da var. Erkekler de güneşleniyor. Hemen şu karşıda kitap okuyanlar da var. Bence gayet güzel insanlar burada. Kitaplarını almış gelmiş, kitaplarını okuyorlar, piknik yapıyorlar, köpek gezdiriyorlar. Benim burada en sevdiğim olay ne biliyor musunuz? Herkesin köpeği var ya, herkesin köpeği var. Dışarıda sürekli böyle köpek gezdiren birilerini görüyorum. Ciddi anlamda yani, böyle abartı anlamda görüyorum yani, onu da söyleyeyim size. Bu ağaç niye böyle şey gibi, vazo gibi duruyor? Güzelmiş. Sırf bu parkın içine köpekler için oyun alanları falan yapmışlar. Ama orada bir tane köpek oynamak yerine yatıyor. Şöyle göstereyim size. Çok güzel ya. Ne oluyor lan? Köpekler arası kavga çıktı. Gördünüz mü, adam 7-8 tane köpek getirdi. Evet arkadaş. Tamam havlama. Yo. Boş havlıyorlar işte. Hadi gidelim. Orada sıcaklaştı. Burada da hava bir anda değişiyor. Buradaki insanlar da bana bunu söylüyor, Arjantinliler. Bir anda yağmur yağabilir diyor. Bir anda hava gökyüzü işte bulutlanabilir diyor. Yani insanlar böyle şeyleri direkt söylüyor. Bunu yaşıyorum da. Gerçek yani. Yalan değil. Şuradan yürümeye devam edelim. Size Buenos Aires'in arka sokaklarını falan göstereyim. Yani arka sokak derken Palermo'da. Burada etler satılıyor, peynirler satılıyor. Mesela şu 2200. Sanırsam 300 gramı. Aynen 300 gramı 2200. Campo peyniri 14.500 kilosu. Öyle. Burada da yumurtanın fiyatları böyle.
30 tanesi 6500. 4,5 dolar falan yapıyor. Burada tavuk satılıyor. Etlerimiz var. Etin kalınlığını görüyor musunuz? Kilosu 9800. Arjantin'in eti ünlü. Ucuz. Kaliteli. Hola. Burada da manavımız var. Hemen parkın yanında. Burada da gördüğünüz gibi patatesin kilosu 1 dolar. Mor soğanın kilosu da 3.000. Yani ne yapıyor? 2 dolar. Portakalın kilosu da 750 peso, yani yarım dolar. Elmanın kilosu 2 dolar. Naranda portakal 2 dolar. Domatesin kilosu 2,5 dolar falan. Manav fiyatlarını da size böyle parkın yanına göstermek istedim. Şimdi gezmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi her şey burada iç içe. Hostelden çıktık, parka geldik. Parktaki insanları gördünüz, parktaki durumu izlediniz. Ondan sonra nereye geldik? Hemen parktan çıktık, hemen yanında manav vardı. Manavın yanında işte et satan, tavuk satan yer var, peynir satan yer var. Bayağı güzel. Yani böyle iç içe güzel yerler. Ben seviyorum böyle ya valla. Gezmesi güzel. Ya ben burada yaşarsam kesin köpek sahiplenirim yani. Ama işte keşke vatandaş olsam. Yani böyle 15-20 yıl yaşayacağımı bilsem. Yani bak ta nereden nereye geldik. Bayağı da yürüyoruz. Yani görüyorsunuz değil mi ortamı? Bence rahat ya. Sessiz, güzel, kaliteli. Burası da farklı bir okul. Ya da kreş de olabilir. Şurayı görüyorsunuz. Çocuk bebek arabalarını ve bebek skuterlarını park etmişler. Mesela burada da fazladan böyle şeyde bilgi vermek istiyorum. Sokak satıcısı çok. Mesela metronun içinde satıcılar sizi satmak istediği şeyleri elinize veriyorlar, gidiyorlar, geri geliyorlar. Almak istiyorsanız alıyorsunuz, almak istemiyorsanız geri veriyorsunuz. Böyle değişik değişik şeyler. Burada ne var? Bir adet kilise var. Nuestra Señora del Evento. Burada yine ışıklar Amerika'da olduğu gibi beyaz. Yani yayaya olan beyaz. Roman takmışlar. Aynen. Binalarda böyle güvenlik olayı şöyle. Böyle kafanıza göre açamıyorsunuz zaten kapıları. Yani polis var mı? Var. Çok mu? Çok değil. İşte köşe başlarında böyle bir adet polis görebiliyoruz. Böyle body'leri falan yok. Tek başına polisler. Yani ne kadar suçla alakalı böyle etkili olabilirler bilmiyorum. Burada da tabii evsizler var. Maalesef her yerde olduğu gibi. Binaları görüyorsunuz. Balkonlara baksanıza ne güzel. Çiçekli böcekli. Arkadaşlar burası da bir AVM. Alto Palermo. Ya bu bölgedeyseniz bu AVM'ye gelebilirsiniz. Bayağı bir hani şey var içeride. Şimdi tabii hani içeride çekim yapamam. AVM'lerde yasak oluyor çünkü. Ben sadece buradan bir internetimi yükleyeceğim. Ondan sonra hemen ben şimdi bir internetimi içeride yükleyeyim. İnterneti yükledikten sonra gidelim. Orada da çekimimizi yapalım. Ondan sonra da orada videoyu kapatırız. Şimdi gül bahçesine gidiyoruz. Gül bahçesi bayağı güzel deniyor. Şimdi orayı size gezdirmek, göstermek istiyorum. Bayağı Arjantin böyle yeşillikler içinde olan bir yer. Her yerde park var. Bu çok güzel bir şey bence. Şu an benim ilkbaharda gelmemde güzel bir olay oldu. O yüzden böyle yeşil yeşil, sakin sakin gezebiliyorum. Büyük ihtimal ilkbahar olduğu için çok fazla böyle turist de yok. Güzel. Yani kalabalık değil, turist yok derken. Hadi o zaman gül bahçesine gidiyoruz. Bak şöyle polis butonları koymuşlar, polis çağırma butonları. Basıyorsun polis geliyor. Aslında biraz daha zengin insanların yaşadığı yerler denilebilir. Dümdük gidiyoruz. Parkede Rosedale, yani gül bahçesine. Yürürken karşıma böyle bir yazı çıktı. Ben böyle şeylere çok denk geliyorum. Bu enerjiyi hep alıyorum, tamam mı? Burada bazen kazanırsın, bazen kaybedersin. Önemli olan büyümek ve öğrenmektir diyor. Yani yazıdan ders alacak birisiyim. Böyle hani böyle motivasyon şeylerini çok seviyorum. Özellikle takip ediyorum böyle sayfaları falan ama bu yazıları falan görünce gerçekten insan mutlu oluyor ya. Yani adam oraya yazmış, yapıştırmış. Arjantin'de hiç mesela İngilizce yazı görmedim, orada gördüm. Düşeceğiz ama yıkılmayacağız. Şimdi o zaman gül bahçesine gidince orada tekrar başlatayım videoyu. Arjantin'de inanılmaz popüler böyle toplu köpek gezdirmek. Bu iş habere yapılan bir iş. Şöyle gördüğünüz gibi çoğu parkta köpek oyun alanları falan var. Oraya falan götürüyorlar. İnternetten böyle buluyorlar. Abla köpekleri gezdiriyor böyle çok şekilde. Bu burada inanılmaz yaygın, biliyor musunuz? Hangi parka gidersen böyle yanında böyle 10 tane 15 tane köpek gezdiren insanlar görüyorum ya. Güzel bir şey ama. Evet arkadaşlar, gül bahçesine geldik. Burada 12.000'den fazla gül varmış.
1914 yılında yapılmış. Bu bahçe, şimdi içeriye gezeceğiz, göreceğiz. Ücretsiz gelirseniz siz de bu şekilde gelebilirsiniz. Size tabelayı göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi yaz aylarında 8'den 8'e, kış aylarında 8'den 6'ya kadar çalışıyor. Paseo El Rosedal. O zaman gezelim. Gül bahçemiz. Vay be. 12.000'den fazla gül varmış içeride. Şimdi biz haritada gördüğünüz gibi bayağı büyük, devasa bir yer. Böyle su alanları var. İşte göletler varmış içeride. Araştırdığıma göre bakalım nasılmış. Pete basmak, yani çimlere basmak yasak. Burada çalışan işçiler Avrupa'dan gelen işçiler de varmış. Öyle söylüyor ChatGPT. Buenos Aires Belediyesi buranın bakımını özel ekiplere yaptırıyormuş. Öyle sıradan insanlar yapmıyormuş bakımını. Şurada gördüğünüz gibi heykeller var. İçeriye böyle cadde ayırmışlar. Sokak. Yalnız ben daha gül görmedim ama hayırlısı. Şöyle toprak yolda yürüyorum şimdi. Yanlar böyle bakımı yapılmış çim saha gibi yani. Suni saha gibi. Valentina Casucci çay gibi çay yazıyor, bilmiyorum. İlk güllerimiz bunlar. Bunlar da Valentina yazıyor. Ama gül bahçesi ilerideymiş ya. Tabelada öyle yazıyor. Biz yürümeye devam edelim. Abi ya bir şey diyeyim mi? Bir gül kokuyor. Üf, çok güzel. Yani gül bahçesinde ne bekliyorsun diye sorabilirsiniz ama harika bir koku ya. Yani gülleri seviyorsanız ve ilgileniyorsanız bence çok güzel bir yer. Özellikle rahat, relax. Şu arkadaki ses olmasa inanılmaz böyle chill bir alan. Kuş sesleri, koku zaten efsane. Şu güllere bakar mısınız ya? Abi ben şok oldum. Hayatımda ilk defa bu kadar gülü yan yana görüyorum. Ya bunlarda da hep aynı şey yazıyor. İbridadete. Böyle güzel bir gölet var. Bu da Vita gülleriymiş. Bakın bu gül Parade. Altta öyle yazıyor. Bu gül de neymiş? Luis de Funes. Bir gün İspanyol olacağım yetecek. Bunların hepsini size okuyacağım. Şurada pembe, turuncu güller. Bakın burada Lady X gülü. Umarım bunlar güllerin ismidir. Şu renkte, mor renkte güller mevcut. Burada sarı güller var. Hep böyle ünlü isimler aklıma geliyor. İşte Mahsun Kırmızı Gül, bilmem ne Sarı Gül, ismini unuttum. Neyse, tamam, saçma sapan şeyler söylememem lazım. Şurada Winchester Katedral. Burada İngiliz gülüymüş bu. Heritage. Bu da İngiliz gülü ama gül açmamış daha. Sonra Prens gülü. Vay. Çok iyi. Bak mesela orada kitap okuyor. Yanında kazlar geçiyor. İçeride deli gibi gül kokusu var. Abi şu relax ya, relax. Baksanıza şuraya. Evet. Şuradan devam edelim istiyorum. Bu neymiş? Bu da Almanya'dan. Palmengarten Frankfurt. Bak Arjantin'de yaşadığını düşün, tamam mı? Şu an Arjantin'de çalışıyorsun, bir şey neyse işte yaşıyorsun burada. Kitabını al gel, stresten uzak otur. Tadını çıkar ya, güneşlen, kitabını oku. Ne bileyim bir şeyler yap ya. Burada bir relax, hani böyle bir resetlen ya. Çok güzel bir yer. İçeride şu şey turundan yapabiliyorsunuz. Benim çok kitap okumam lazım. Bazı şeylerin anlamını bilmiyorum, unutuyorum, aklıma gelmiyor. Iceberg diyor lan. Iceberg şey değil miydi? Neyse. Bunu söyleyip de rezil olmayayım. Charles Aznavour. Fransız mı ne bu? İçeride 12.000 çeşit gül varmış. Ben daha 20'sini falan gör. Ama vardı ya, çok büyük bir alan. Sadece burası değil. Hemen şu karşısı da var. Şu iskele, bu iskeleden şey kiralıyorsunuz şu zımbırtılardan. Şöyle gidelim. Kazlar, kuğular, her şey var. Burası 1914 yılında yapılmış. Daha önce söylediğimi bilmiyordum. Mermerli bir köprüden geçiyoruz. İşlemeli. Bence gayet güzel. Güzel be. Gerçekten inanılmaz relax, inanılmaz güzel bir yer. Burası da bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olursanız, beğenirseniz, bir de destek yorum atarsanız sevinirim. Kanala abone olursanız da yolculuğuma destek olmuş olursunuz. Bu videonun sonuydu. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Artık düzenli, hızlı videolar atıyorum. Biliyorsunuz. Teşekkür ederim her şey için. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Desteklerinizi bekliyorum. Bye. Adios.